Herkese merhaba. Bugün Manhattan'ın güney kısmında güzel bir yürüyüş yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Videoya da buranın önemli yapılarından biri olan Oculus'ta başlamak istedim. Burası Santiago Calavetra'nın çok güzel bir tasarımı, çok güzel bir eseri. Kendisi çok önemli yapıların hem mimarı hem mühendisi olarak çalışmış önemli bir isim. Burası 2016 yılında açılıyor. Şu an işte hem alışveriş merkezi hem de bazı metro duraklarının önemli bir birleşim ağı olarak iş görüyor. Özellikle New Jersey'ye giden PATH trenlerinin bazı durakları burada. Şimdi yavaştan dışarı çıkalım. Bugün aklımda rota yok, sadece bu bölgede böyle beraber serbestçe yürümek istiyorum. Çok güzel, çok canlı bir bölge, çok turistik bir bölge tabii. Bugün bayraklar yarıya inmiş durumda. Bir okul saldırısı oldu Amerika'da yine. Maalesef. Orada bazı çocuklar hayatını kaybetti. Ve o nedenle ulusal yas var. Bu yapının bu arada dış tasarımı böyle bir kuş şekli, kanatları olan. Birazdan ileriden daha güzel önünden görürüz ama şunlar işte kuşun kanatları. Burada panayır gibi bir şey yapmışlar. Buranın içinden geçelim. Yemek kokuları geliyor. Ama müzikler de geliyor. Umarım yine bir telif sorunu olmaz. Tabii çok kalabalık. Biraz yürümek zor. Biraz Asya tarzı olmuş sokak şeyleri, çadırları kurmuşlar. Birçok yemek satıyorlar, duman kokuları. Her zaman söylediğim gibi yeni tanışanlar da olabilir. Ben videolarımda tamamen ben nasıl görüyorsam şehri, kendi olağan akışında doğal bir şekilde sizlere yansıtmak istiyorum videolarımda. Herhangi bir süsleme yok. Tamamen doğal olarak yürüdüğüm rotayı çekiyorum. Burası tabii Amerika'nın ve New York şehrinin, tabii ki bölgenin en önemli finans ve ticaret merkezi. Geçmişten günümüze hep böyle oldu. Wall Street hemen benim arka tarafımda kalıyor. Orayla ilgili ayrı bir bölüm olacak. Orada zaten bunun detaylarına daha inmiş olacağız. Bugün böyle birazcık daha etrafı gezdiğimiz bir bölüm olsun. Çok fazla detaya girmeyeceğim bu bölümde. Şimdi 11 Eylül saldırılarının ardından tabii bölgede bir yeniden doğuş mottosuyla birçok yapı oldu. Bunlardan bir tanesi hemen önümde. 2014 yılında açılan One World Trade Center. Bir diğer ismi Freedom Tower bunun.
Bunun yüksekliği 1776 feet, yani 541 metre. Bunun da tabii bir özelliği var, yani neden 1776 feet? Çünkü 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin okunduğu yıl. Oraya bir atıf var burada. Ich dachte mir so, aber Şimdi İkiz Kulelerin olduğu Memorial Park, buranın içinden geçiyoruz ve oraya giderken biraz İkiz Kulelerden bahsedelim. Tabii şu an yoklar. Çok da trajik bir olay. Coğrafyası, yeri, neresi olursa olsun böyle masum insanların öldüğü saldırıların tamamı çok acı ve çok üzücü. Burası 1973'te açılıyor İkiz Kuleler. Uzun yıllar boyunca dünyanın en yüksek binaları arasına giriyor. 110 katlıydı yanlış hatırlamıyorsam bu yapılar. Sadece ofis ve plaza değil, burada tabii çok önemli şirketlerin, bankaların merkezleri vardı. Sadece plaza olarak kullanılmıyordu. Aynı zamanda AVM, işte gözlem katı ve restoranlarla dolu bir kompleksti. Muhteşem tasarlanmış, çok güzel binalardı. ...11 Eylül 2001 saldırılarında 3000'i aşkın insan hayatını kaybetti. Ve dünya tarihinde de buranın derin bir izi var. Şu anda da tabii çok duygusal bir nokta. Burada hayatını kaybeden insanların isimleri yazıyor kulelerde. Şu taraftan gidelim. Saldırıların ardından tabii bölge çok sadece ekonomik ve sosyal anlamda değil, enkaz anlamında da çok büyük hasar görüyor. Buradaki birçok yapı zarar görüyor ve buranın yeniden doğuşu, yükselişi, şu anki durumuna gelişi yılları alıyor. Hala devam ediyor da bu süreç. Bu yenilenme ve gelişim süreci bölgede. Çünkü o günden sonra hiçbir şey aslında eskisi gibi olmuyor. Birçok şirket şu anda günümüzde burada artık ofislerini taşımış durumda. Sadece tabii o saldırıların etkisi yok bunda ama büyük bir etken. Aynı zamanda gentrifikasyon nedeniyle de yine bölgede eskiden, ya bu plazalarda yer alan birçok şirket buralardan taşınmış durumda ve yine konut projeleri oluyor artık buradaki plazaların bir kısmı. Benim yakın bir akrabam da bu İkizkule saldırısında, İkizkuleler saldırısında burada çalışıyordu. Çok yani büyük bir şans. O saatte dişçi randevusu vardı ve hayatta kalmayı başardı ama tabii ki birçok arkadaşını arkadaşı hayatını kaybetti. Burada da ikinci kule var.
insanlar yakınlarının olduğu, yani yakınlarının isimlerini gördüğü zaman onların üzerine böyle karanfiller bırakıyorlar, güller bırakıyorlar. Burada da müzesi var. Hala işte kalıntılarını, olayla ilgili bilgileri, görüntüleri, animasyonları buradan izleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Chicago'da Tribune Tower'da hatırlarsanız enkazın bir parçası vardı. Yani orada bahsetmemiş olabilirim ama o Tribune Tower'da, Chicago'daki enkazın bir parçası da var. Belki şimdi resmini koyarım. Bölge tabii çok turistik, çok aktif bir bölge. Bu arada bahsetmeyi unuttum. One World Trade Center şu anki İkiz Kulelerin yerine yapılan yeni dünya ticaret merkezi. Batı Yarımküre'nin en yüksek binası. Mimarisi çok tartışma konusu. Beğenen var, beğenmeyen var ama önemli bir yapı tabii ki. Bu şu anki yürüdüğümüz caddenin ismi Church Street. Çünkü burada çok önemli. 1766'da yapılmış küçük tarihi bir kilise var. St. Paul's Chapel. Arka tarafında kalıyor. Bir de çok önemli Wall Street tarafında Trinity Church var. Bu iki yapıda saldırılarda zarar görmeyen nadir yapılardan. Çok güzel bir bölge. Yine birçok mimari çeşitliliği barındırıyor. Şöyle biraz daha devam edelim.
Evet, burada ileride yavaştan vedalaşalım. Şu kulesini gördüğünüz meşhur Trinity Church. Onu Wall Street videosunda daha detaylı anlatıyor olacağım. Biraz daha şöyle ileri gitmek istiyorum. Şurayı kapattıkları için çekindim. Karşıdan yürüyeceğim. Burası Trinity Church'ün hemen arkasında. Yine mimarisi çok hoş. Bir otel ve işte yine residential yani apartman, kondo projesi. Có ai ngồi chân thì qua đây ngồi tạm xíu. Behind the scenes of the case. Şu arka tarafını da tekrar bir uzaktan görelim. Burası Greenwich Caddesi'nin devamı. Biliyorsunuz Greenwich The Village videosunda, West Village videosunda da değindiğim bir cadde. Bayağı uzun bir cadde yine. Önemli caddelerden birisi. Burada yavaş yavaş vedalaşalım. Buraya kadar benimle yürüyüp bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.